Tarihçi Herodot'un o meşhur sözüyle başlayalım. Mısır, Nil'in bir armağanıdır. Hakikaten de öyledir. Etrafı uçsuz bucaksız, acımasız çöllerle çevrili bu coğrafyada hayat sadece o nehrin akışına bağlıydı. Mezopotamya'nın azgın ve öngörülmez nehirlerinin aksine Mısır insanına muazzam bir düzen sundu. Her yıl aynı dönemde taşar, toprağa siyah, bereketli bir mil bırakır ve sonra sessizce geri çekilirdi. İşte doğanın bu kusursuz, adeta saat gibi işleyen ritmi Mısır dininin de temelini oluşturdu. Maat, yani evrensel düzen, adalet ve denge. Mısırlılar için evren, tanrıların inşa ettiği kusursuz bir saraydı ve insanın görevi bu düzeni korumak. Maat'ın terazisini dengede tutmaktı. Bu yüzden onların inancında Mezopotamya'nın o yırtıcı karamsarlığı yoktur. Mısır dini yaşamın sonsuzluğuna, ölümün bir bitiş değil, sadece başka bir odaya geçiş olduğuna duyulan sarsılmaz bir aşkın hikayesidir. Mısır Panteon'un zirvesinde tek bir mutlak güç vardı. Ra, yani güneş. Her sabah doğudan yükselen, yeryüzüne hayat veren, ışığıyla karanlığı boğan o devasa güç. Ra, gökyüzündeki kutsal teknesiyle her gün batıya doğru seyahat ederdi. Batı, ölülerin diyarıydı. Güneşin battığı yer, yaşamın bittiği ama öte dünyanın kapılarının açıldığı gizemli sınırdı. Peki, yeryüzü nasıl yönetiliyordu? İşte burada dinler tarihinin en dokunaklı ve en etkileyici hikayesi başlar. Osiris ve Isis efsanesi. Osiris, Mısır'ın ilk kutsal kralıydı. İnsanlara tarımı, yasaları ve medeniyeti öğreten bilge bir liderdi. Karısı ise Isis, sadakatin, büyünün ve şifanın tanrıçasıydı. Ancak Osiris'in bir kardeşi vardı. Set, çöllerin, fırtınaların ve kötülüğün kırmızı tenli tanrısı. Set, kardeşinin bu görkemli tahtını kıskandı ve amansız bir plan yaptı. Osiris'in ölçülerine göre muazzam, altın süslemeli bir sandık hazırlattı. Bir ziyafet sırasında bu sandığa kim tam olarak sığarsa sandık onun olacaktır dedi. Osiris sandığın içine uzandığı anda Set ve adamları kapağı kapattılar, çivilediler. Üzerine erimiş kurşun döküp sandığı Nil'in sularına bıraktılar. Osiris boğularak öldü. Sadık eş Isis günlerce Mısır'ı köşe bucak gezdi. Nil'in sularında sürüklenen o tabutu buldu. Ancak Set bunu haber alınca öfkeden delirdi. Osiris'in bedenini çaldı ve onu 14 parçaya bölerek tüm Mısır topraklarına savurdu. Isis vazgeçmedi. Her bir parçayı tek tek buldu. Parçaları yan yana getirdi ve çakal başlı ölüm tanrısı Anubis'in yardımıyla o bedenleri sargılarla sardı. İşte insanlık tarihinin ilk mumyası böyle doğdu. Isis sihirli kanatlarıyla Osiris'in üzerine eğildi. Ona yaşam nefesini üfledi. Osiris yeniden canlandı. Ama bu dünyada değil. O artık yeraltı dünyasının, ölüler diyarının sarsılmaz kralı ve yargıcıydı. Osiris yer altına çekildiğinde yeryüzündeki tahtı boş kalmadı. Onun ve Isis'in oğlu olan Şahin başlı Horus, amcası Set ile amansız bir savaşa girdi ve onu yenerek babasının tahtını geri aldı. İşte bu mitolojik döngü antik Mısır'ın tüm devlet yapısını belirledi. Mısır'ın hükümdarı olan Firavun sadece Tanrı tarafından seçilmiş bir kral değildi. O bizzat yaşayan bir tanrıydı. Firavun yaşarken yeryüzündeki Horus'tu. Onun ağzından çıkan her söz bir kanun, attığı her adım Maat'ın, yani evrensel düzenin bir tecellisiydi. Nehirlerin taşması, güneşin doğması, hasatın bereketi hep Firavun'un kutsallığına bağlıydı. Ve Firavun öldüğünde o artık Osiris oluyordu. Yeraltı dünyasının hakimi haline geliyordu. Tahta geçen yeni Firavun ise yeni Horus'tu. Bu muazzam teorik döngü Mısır'ı 3000 yıl boyunca sarsılmadan bir arada tutan o sarsılmaz inanç mekanizmasıydı. Halk kralına hizmet ederken aslında evrenin dengesini koruyan Tanrı'ya ibadet ediyordu. Peki bir tanrı öldüğünde ona nasıl bir ev yapmalıydı? Firavunların mezarları olan o devasa piramitler sadece taştan yapılma anıtlar değildi. Onlar
ölen tanrı kralın gökyüzüne, babası Ra'nın yanına tırmanabilmesi için inşa edilmiş devasa kozmik fırlatma rampalarıydı. Giza düzlüğünde yükselen Keops piramidini hayal edin. Milattan önce 2500'lerde 2,5 milyon taş blok üst üste konuldu. Tonlarca ağırlıktaki bu kayalar Mezopotamya'da olduğu gibi kölelerin kırbaçlanmasıyla değil, kendilerini tanrılarına adamış inanççı işçilerin dinsel bir göreviyle taşındı. Piramidin içindeki gizli dehlizler, yıldızlara doğru bakan havalandırma kanalları, hepsi ruhun yolculuğu için tasarlanmıştı. Mısırlı mimar taşı öyle bir işledi ki zamanı durdurmak istedi. Çünkü Firavun'un bedeni ve mezarı ne kadar kalıcı olursa Mısır'ın ve evrenin düzeni de o kadar sonsuz olacaktı. Piramitler insanın ölüme karşı taşla yazdığı o en büyük meydan okumadır. Mısır inancına göre insanın varlığı birkaç parçadan oluşurdu. Ba yani kuş şeklindeki ruh ve Ka yani insanın yaşam enerjisi. İkizi, ölümden sonra yaşamın devam edebilmesi için Ka'nın yeryüzüne döndüğünde kendi eski bedenini tanımaya ihtiyacı vardı. Eğer beden çürür, yok olur ya da tanınmaz hale gelirse ruh evrende sonsuza kadar avare kalır ve ikinci gerçek ölüm gerçekleşirdi. İşte bu yüzden Mısırlılar tıbbı ve kimyayı dinin hizmetine sunarak mumyalama sanatını zirveye taşıdılar. Bir insan öldüğünde beden İbu adı verilen arındırma çadırına götürülürdü. Rahipler çakal başlı Anubis'in maskesini takarak ayini yönetirlerdi. İlk olarak çürümeye en müsait olan organlar çıkarılırdı. Beyin, burundan sokulan özel kancalarla parça parça çekilirdi. Çünkü Mısırlılar için beynin bir önemi yoktu. Onlar aklın ve ruhun merkezinin kalp olduğuna inanırlardı. Akciğerler, karaciğer, mide ve bağırsaklar özenle çıkarılır, temizlenir ve kanopik kavanozlar adı verilen Horos'un 4 oğlunu simgeleyen kutsal kaplara konulurdu. Bedenin içinde sadece kalp bırakılırdı. Çünkü o kalp mahkeme salonunda şahitlik edecekti. Ardından beden çölün mucizesi olan natron tuzu ile kaplanır ve 40 gün boyunca kurutulmaya bırakılırdı. Tüm nemini kaybeden et adeta bir deriye dönüşürdü. Sonra kutsal yağlarla ovulur, kokulu reçineler sürülür ve kilometrelerce uzunluktaki keten sargılarla dualar eşliğinde milim milim sarılırdı. Sargıların arasına ölüyü öte dünyadaki tehlikelerden koruyacak muskalar, tılsımlar ve ölüler kitabından muskalar yerleştirilirdi. Bu bir ceset hazırlama işlemi değildi. Bu bir insanın sonsuza uğurlanma ayiniydi. Beden mumyalandı, mezara konuldu ama yolculuk yeni başlıyor. Ölü, yeraltı dünyasını yani Duat'ın o tekinsiz canavarlarla ve ateşten nehirlerle dolu labirentlerinde yürümek zorundadır. Elindeki tek rehber mezarına bırakılan Ölüler Kitabı papirüsüdür. Oradaki büyülü sözleri okuyarak kapıları açar, canavarları alt eder ve sonunda o en muazzam kapıya ulaşır. İki adaletin salonu, yeraltı kralı Osiris tahtında oturmaktadır. Etrafında 42 tanrısal yargıç vardır. Ölü öne çıkar ve negatif itirafta bulunur. Kimseyi öldürmedim, kimsenin ekmeğini çalmadım, nehirleri kirletmedim, yetimlerin hakkını yemedim. Ardından salonun ortasındaki o devasa teraziye getirilir. Terazinin bir kefesine ölünün kalbi konulur. Yani tüm yaşamı boyunca işlediği günahların, sevapların, anıların saklandığı o kalp. Diğer kefeye ise adalet ve doğruluk tanrıçası Maat'ın kutsal deve kuşu tüyü yerleştirilirdi. Eğer o kalp günahlarla ağırlaşmışsa, tüyden daha ağır gelirse terazinin yanında bekleyen o dehşet verici canavar, timsah kafalı, aslan gövdeli Ammit öne fırlar ve o kalbi tek bir hamlede yutar. Bu sonsuz yok oluştur. İkinci ve geri dönüşü olmayan ölümdür. Cennetten ve varoluştan sonsuza kadar silinmektir. Ama eğer kalp temizse, Maat'ın tüyüyle dengede kalırsa ya da ondan daha hafif gelirse bilge tanrı Tot bu sonucu tablete kaydeder, Horus ölünün elinden tutar ve onu babası Osiris'in huzuruna çıkarır. Artık o insan auraya yani
sazlık bahçelerine girmeye hak kazanmıştır. Orası hastalıkların, acıların olmadığı, Nil'in her daim bereketle aktığı, sevdiklerinizle sonsuza kadar yaşayacağınız bir Mısır cennetidir. Antik Mısır'ın inanç dünyası, insanın ölüm karşısında kazandığı o en görkemli psikolojik zaferin adıdır. Onlar ölümü hayatın içine o kadar güzel yerleştirdiler ki, ölüm bir korku olmaktan çıkıp bir sanat haline geldi. Bugün semavi dinlerde gördüğümüz ölümden sonraki o büyük mahkeme, günahların ve sevapların tartılması, Sırat Köprüsü'nü andıran o tekinsiz öte dünya yolları ve kalbin dürüstlüğü fikri binlerce yıl önce Nil'in kıyısında papirüslerin üzerine yazılmıştı. Mısır firavunları ve tanrıları çöllerin sıcak kumları altında sessizliğe gömüldüler. Ama onların sonsuzluk arayışı bugün bile insanlığın ruhundaki o en büyük arzuyu beslemeye devam ediyor. Yok olmamak, unutulmamak ve sonsuza kadar yaşamak. Mısır'ın o ebediyet kokan piramitlerinden, mumyalama odalarından ve kalbin tartıldığı mahkeme salonlarından ayrılma vakti geldi. İnsanoğlu ölüm karşısında taşla ve keten sargılarla ölümsüzlüğü ararken yönümüzü çok daha uzaklara, mistik sislerin ardında gizlenen bambaşka bir coğrafyaya çeviriyoruz. Bir sonraki bölümümüzde zamanın bir çizgi gibi akmadığı, koca bir çember gibi döndüğü topraklara gidiyoruz. Nehirlerin tanrısal birer beden sayıldığı, ruhun özgürleşene kadar binlerce kez farklı bedenlerde dünyaya döndüğü o devasa inanç okyanusuna adım atacağız. Asya topraklarında nehir kıyısındaki o ilk ateşin başında buluşmak üzere. Ruhunuz aydınlıkla kalsın.